Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İster ana model olarak ister lastik olarak kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp örgümüzü başlayabiliriz. Yani modelimizi kurabiliriz. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şimdi bir düz, bir ters. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir düz, bir ters olarak devam ediyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. İlk 5 sırası arkadaşlar bu şekilde. Bir düz, bir ters lastik gibi örüyoruz. 6. sırada farklı bir işlemimiz var. Evet. Birinci sıra ön yüzünde bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeğimiz düz. Düz olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. İkinci sırayı da bu şekilde yapıyorum. Yani sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğümüz gibi. Yani lastik örer gibi arkadaşlar. Bir ters bir düz lastik yapıyoruz. Onun gibi 5 sırayı tamamlayacağım. İkinci sırayı bu şekilde yaptık. Şimdi 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir düz, ipi tellendirmeden alalım hemen. Bir düz, bir ters. 3. sıra ön yüzünde bir düz, bir ters olarak devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de yaptım. 3. sıra ön yüzünde yine ilmekleri bir düz, bir ters ördük. 4. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz, diğeri ters. Bir düz, bir ters. 4. sıra arka yüzünde ilmekleri yine gördüğümüz gibi örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4 sırayı bu şekilde tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi
Yine bir düz, bir ters. Yani 5 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Lastik yapar gibi arkadaşlar, bakın şöyle. Yani bu modeli lastik olarak da kullanabilirsiniz. Farklı bir lastik yapmak istiyorsanız. Bir modelde de sadece lastik olarak kullanırım. Size fikir olsun o da. Evet, bir ters bir düz olarak 5. sıra ön yüzünde yaptık. 6. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Son sıra 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Şu ortada şöyle bir farklı görüntü olacak arkadaşlar. Şimdi modeli bir kez kurduk. 6 sıradan oluşan modelimizi bir kez kurduk. Modeli ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bakın ilmeğim altta düz olan ilmeğimde düz olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Önceki sıralarda nasılsa aynı şekilde devam ediyorum. Bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Birinci modelde nasıl kurduysak modeli aynı şekilde yine 5 sıra bu şekilde devam edelim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak devam ediyoruz. Evet. İkinci sıra arka yüzünde yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bakın ilmeğim düz, diğeri ters. Bir düz, bir ters. İkinci sırayı da aynı şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi bu modelde farklılık sadece 6. sırada düz olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Diğer 5 sıra bir düz bir ters olarak. Evet, 2 sırayı tamamladım. Bakın o arada ördüğümüz düz ilmekler şöyle bir görüntü oldu. Üçüncü sıra ön yüzünde yine aynı yapıyoruz. Bir düz, bir ters. Böyle tamamlayalım. 5 sırayı tamamlayıp geliyorum. 5. sıra ön yüzünde yine aynı şekilde örüyorum. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim düz, bir düz, bir ters. Evet, 5. sırayı da yaptık. Şimdi 6. sıra arka yüzüne geçtik. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın ters olan ilmeğimi de düz ördüm. Evet, 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini düz olarak ördük. Evet, modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın
Aynı şekilde devam edecek. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız modelde. Bir de daha önce şöyle yapmış olduğum az daha büyük bir parçam var. Bakın modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bunu beraber yaptık. Şöyle. Bunu da ben daha önce yaptım size göstermek için. Evet, modelimiz böyle. Bakın sadece arka yüzün 6. sıra arka yüzünde düz ilmekleri örüyoruz. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Yoksa modelimiz bir düz bir ters lastik olarak. Ama bir sıra arka yüzünde düz ördüğümüzde şöyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Gayet güzel, şöyle zarif bir model oldu. Arka yüzü de şöyle. Her iki yüzü de kullanılabilecek temiz, güzel görünümlü bir model. Bu model lastik olduğu için arkadaşlar bakın iç içe giriyor. Yapacağınız örgüyü birkaç ilmek fazla başlayın. Yani iç içe giren bir model bakın. Çok kendini salan bir model olmadığı için ilmek sayınızı da ona göre ayarlamanız gerekiyor. Evet. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, süveter yapımında, şöyle dekoratif yastık yapımlarında, bebek battaniyesi, bütün hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.